Eskiden şöyle fotoğraflar çekmeyi çok severdim. Hemen göstereceğim. Ya da çektiğim fotoğraflara böyle efektler eklemeyi desem daha doğru olur. Bugün de artık maalesef eskide kalan bazı güzel anılardan bahsedeceğim. Ana karakterimiz Lika'nın çocukluğu ve elinden zorla alınan dostunu çizerken dertleştiğimiz bir bölümdeyiz. Çünkü duygular bulaşıcıdır ve sanat duygulardan bağımsız düşünülemez. Bu arada ben Yıldız, bu kanalda sadece sanat hakkında konuşmuyoruz, aynı zamanda yapıyoruz ve gönlümüzden geldiğince sohbet ediyoruz. Hoş geldin. Son zamanlarda çok olay biriktirdik, saymama gerek yok, hepimiz biliyoruz. Muhtemelen şu anda da birikmeye devam ediyor. Kadınlar, çocuklar, ormanlar, hayvanlar. Kısaca canlılık mı desek? Kendi yaşamlarımızda yeterince şeyle mücadele etmiyormuşuz gibi bir de canlılığa karşı açılmış bir savaşta olduğumuzla yüzleşiyoruz sanki. Tabii görmezden gelmiyorsak. Bazen öyle şeyler atlatırız ki aslında hakkıyla yas tutma vaktidir. Ama her gün, her hafta uyandığımız kaya gibi ağır haberlerle neyin yasını tutacağımızı bilemez olduk. Sadece son birkaç aylık gündeme bile baktığımızda gerçek dışı hissettiren travmatik olaylara şahit oluyoruz. Zor ama belki biraz azını koyabilmek için bu olayları 3'e ayırabilir miyiz? Şahit olduklarınız, kişisel olarak kendi yaşadığınız yani canınızla uğraştığınız olaylar. Bir de aslında travma olmayan ama bize travma gibi gelen çok üzücü olaylar. Yani hayati tehlikeninizin olmadığı ama derin bir etki bırakanlar. İşte en hafifi gibi görünen bu sonuncu saydığım olaylar da tıpkı kayalar gibi sırtınızda birikir ve altından kalkamadığınız bir travma haline gelebilir. Halbuki düşününce insanlar ne acılar içinden geçerek yaşamlarına tutunmuşlardır ve benimki de ne ki diyerek acımızı küçümseriz. Çünkü buzdağının o görünen kısmıdır sadece. O birikmişlikler de artık bir travma haline gelmiştir. O yüzden en azından kişisel yaşamımızda bizi üzen anlık şeyleri biriktirerek hem kendimizin hem de çevremizdekilerin tüm yaşam neşesine gözüne dikmiş bir canavarı davet etme lüksümüz pek yok. Bıkkın, hep stresli ve öfkeli bir normali kabul etmemek, en azından düşünce şeklimizi değiştirerek engel olmak elimizde. Ay, daha çok işim vardı. Çekmecede. Karanlıkta yolunu bulamamak gözlerini korkutabilir. Ama asıl ışık kaynağın hep oradadır. Yavaş yürümekten korkma. Sabit kalmaktan kork demiş bir Uygur atasözü. Sen yürümene bak. Güneş o yolu yine aydınlatacak. Suçlanacak birileri biz aradıkça hep var. Belki de gerçekten suçlular ve siz sadece yolda yürümenin derdindeyken birilerinin derdi de yürümemeniz belli ki. Ve hatta sadece nefes almanız bile olabilir dertleri. Bir insanın en önemli özelliklerinden biri kendini sakinleştirme becerisi. Bu beceriyi acımızı biriktirmezsek daha kolay kullanabiliriz. Hüznümüzü belki dostlarımızla paylaşmak, hiç değilse yazmak çok değerli. Ne yazacağım ya? Ağlayarak günlüğüme mi yazacağım burada diye küçümsemeyelim. Çünkü Barış abimiz boşuna yaz dostum demiyordu. O yüzden ben de çizin dostlarım diyorum. İçinizden geldiği gibi çizin. Karalasanız da olur. İnsanları karalamıyoruz. O bambaşka bir konu. Elinden gelenleri gözden geçirdikten sonra başka yapacak bir şey de kalmadıysa en azından dağa taşa anlat ya da bir kağıda dök içini bir şekilde, ama yeter ki biriktirme içinde. Ama bu şu demek değil. Bir şey yaşandığında çok iyi veya kötü fark etmez. Aniden birini arayıp içimizi boşaltmak değil yani. Bakın çok iyi bir haber bile buna dahildir. Çünkü duygularımız karşımızdaki insana iyi bile olsa ağır gelebilir. Onun o anda nasıl bir durum içinde olduğunu bilmiyoruz çünkü. Bir de duygu dediğimiz hareket halindeki bir enerjidir aslında ve dolayısıyla bulaşıcıdır da. Bu yüzden yoğun bir paylaşım yaparsak karşımızdaki insanın dengesini bozabiliriz. Duygularımızı dengelemek, o yoğun enerjiyi hafifletmek için kendimize zaman tanımak,
Sevdiklerimizi duygusal hamalımızla yapmamak, paylaşımı sonrasına saklamak bu yüzden çoğu zaman daha sağlıklıdır. O duyduğumuz haberler birçok insanı tetikliyor. Gerçekten akıl alacak gibi değil ama bir yandan da tetiklenmemiz ve harekete geçmemiz gerekiyordur belki. Bilmiyorum, yani uyur gezer miyiz, zombi miyiz, insan mıyız, karar vermemiz gerekiyordur belki. En azından tepki gösterebilecek kadar insan mıyız? Çünkü insansak biz daha kalabalığız. O zaman da çaresiz hiçbir durum yoktur. Dertlerimiz say say bitmez belki ama tüm olanlar arasında haklı ya da haksız olalım fark etmez. Öfkemiz, üzüntümüz, tüm duygularımızın sorumluluğu bize ait. Konu ne olursa olsun bu dengeyi sağlamak bizim sorumluluğumuz. Yani duygularımızı bastırmadan ya da yok saymadan, hani sanki şeffaf bir varlıkmışız gibi hayal etmek. Bunları konuşurken tabii iyi güzel ama tabii ki asıl olan o anlarda uygulayabilmek, esnek olabilmek ve o üzüntüyse üzüntünün geçici olduğunu bilinciyle sadece geçip gitmesine izin vermeye çalışmak. Bunlar sahiden çok değerli şeyler ama peki kendi dengemizi bulmak adına başka neler yapabiliriz diye düşünürsek sadece bir yürüyüş tahmin ettiğimizin fazlasını veriyor bize. Sokak hayvanlarını beslemek ya da sadece sessizce oturmak, hiçbir şey yapmadan, bir şey izlemeden, dinlemeden, gözlerini kapatıp oturmak. Kimileri ben sessizlik sevmem der mesela. İlla bir şey açık olacak arka planda. Bir televizyon, bir video, bir ses ister yani illaki. Belki sizin de böyle zamanlarınız olmuştur. Ama sessizce şöyle bir oturabilmek, kafanın içinden geçen düşünceleri benimsemeden sadece öylece izleyebilmek gerçekten çok değerli. Bu gerçekten çok değerli, çok kıymet verdiğim bir şey. Çünkü bunun farkında olmadığımızda alakalı alakasız bir sürü düşünceye kapılıp çevremizdeki iyi şeylerden bile rahatsız olabilecek bir duruma gelebiliyoruz. Özellikle de zamanla fark etmedikçe iyice o düşünceler bizi çekiyor da çekiyor. O yüzden mesela şöyle bir şey anlatayım size. Ben 2016-2017'den beri evden çalışıyorum. Ama onun öncesinde çalıştığım bir şirkette ciddi sistemli bir mobbing yaşamıştım. O süreç için gerçekten sıkıntılıydı. Ama bunu fark ettikten sonra başka bir arayışa girdim. Kalbimden gelen, gerçekten bana uygun olan, çok daha severek yapabileceğimi düşündüğüm başka arayışlara girdim ve önümde çok daha güzel kapılar açılmaya başladı. O yüzden bugün baktığım zaman çok teşekkürle anarım o gün yaşadıklarımı. Şimdi o zamanlar bunu çözmek için çok çaba sarf etmiştim. Daha iyi işler ortaya çıkarabilirsem çözülebilir ya da daha iyi iletişim kurabilirsem, daha iyi olabilirsem bir şeyler çözülür diye düşünüyordum. Ama aslında çözüm benimle ilgili değilmiş. Yani konunun benimle zaten alakası yokmuş. Benim yapabileceğim şeyler sınırlı. Hiç kimseyi değiştiremeyiz. Biz ne olursak olalım, insanlar bir şeylere karar veriyor. Nasıl bir insan olacaklarına karar veriyorlar ve o karar doğrultusunda yaşamak istedikleri gibi yaşıyorlar. O yüzden bizim sadece kendimizi değiştirebilme yetkimiz ve gücümüz var. Aslında bu çoğu zaman bizim zayıflıklarımızdan geliyor. Sonuç olarak insanız, eksiyiz, bir sürü yanlışımız var. Ama bunların farkında olmadığımız zaman bu zayıflığı kabul edemiyoruz. Önce bunu kabul etmemiz gerekiyor ki kendimizi düzeltebilelim. Bir şekilde daha iyi versiyonlarımıza ulaşabilmek için çaba gösterelim. Ama bunu kabul etmediğimizde güç ihtiyacı, kendini güçlü hissetme ihtiyacından kaynaklı bir sürü saçma sapan başka yollara başvurabiliyoruz. İnsan olduğumuz için, hatalarla dolu olduğumuz için sadece. Bu yüzden bunu ne kadar erken fark edebilirsek o kadar iyi. Çünkü güçlü hissedebilmek için yapılacak şeylerin birçoğunuzun bildiği gibi sınır yok gibi. Karanlık, kötülük, güçlü olma hissiyatından besleniyor gibi geliyor bana. Çoğu zaman böyle hissedebilmek için insanlar kötülüğe başvuruyor ve bunun ne kadar karanlık olduğunun farkına bile varmıyorlar. Böyle zamanlarda şu geliyor benim aklıma. Herkes gücü kadar kötü. Gerçekten öyle. Yapabildiğin kadar kötüsün. Sadece bir laf sokmak. Sadece dedikodu yapmak. Birilerini çekiştirmek. Öyleymiş şöyleymiş. Hatta çoğu zaman eğlence için bunu yapan
çoğu insan bu yüzden yapıyor. Ama her şey, ağzımızdan çıkan her şey, her bir davranışımız yankılanarak büyümeye devam ediyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. O an için sadece iyi hissetmek için yaptığımız o ufacık davranışlar yankılanarak büyüyor ve kim bilir kimlerin hayatında nasıl büyük etkilere sebep oluyor. Bu yüzden bunların düşünülmesi çok önemli diye düşünüyorum. Bunlar bizi güçlü hissettirmesi gereken şeyler olmamalı. Ya da canımız sıkılmasın diye o küçük görmezden geldiğimiz kötülükler zamanla büyür. Bir su damlasının taşı delmesini düşünün. Su damlası zamanla damlaya o taşı oyar ya. İşte onun gibi bizim içimizi de oymaya başlar ve bizi dönüştürmeye başlar. Tabii ki de zaman içerisinde daha mutsuz bir insana dönüşür ve etrafımızdaki her türlü iyilikten ve güzellikten huzursuz ve rahatsız hale dönüşmemize sebep olur diye düşünüyorum. Yani düşünsenize, güneşe karşı uzanmış, dinlenen bir köpekten rahatsız olan bir insana nasıl dönüşebilirsiniz? Bu gayet mümkün ve çok ufak şeylerle, çok ufak zannettiğimiz küçük adımlarla zaman içerisinde böyle insanlara dönüşebiliyoruz işte. Çünkü insanız, eksiyiz. Bunları içimizi görmeye çalışarak daha farkında bir şekilde aşabiliriz belki diye aklıma geliyor. Çünkü o büyük konular, o büyük olaylar bir anda çok büyük bir durum haline gelmiyor. Ufak ufak birikerek çevredeki herkesin, hepimizin görmezden gelmesiyle büyüdüğünü düşünüyorum. Yani bunun kadını erkeğe de yok aslında. Bugün mesela kadına karşı ciddi bir nefret, şiddet söz konusu. Kız çocuklarına karşı özellikle. Ama aslında herkesin içinde var o karanlık taraf. Bu aslında hepimizin içinde olan karanlığın büyümüş hali gibi. O çeşitli düşünceler var ya, bizi kendine çeken, üstüne gittikçe, düşündükçe büyüyen ve karanlığı cesaretlendiren, çok doğal olarak hepimizin içinden geçebilecek o düşünceleri zamanında daha küçücükken yakalayıp diye öyle atmamız gerekiyor sanki. Çünkü o saçma sapan düşünceleri dinledikçe oraya doğru çekilip öyle bir insana dönüşüyoruz. Ve hayatla vermemiz gereken mücadeleyi çevremizdekilerle vermekte buluyoruz çareyi. O mücadele aslında o insanlarla verilmesi gerekmiyor. O mücadelenin bizim kendi içimizde, kendi hayatımızda verilmesi gereken bir mücadele olması gerekiyor. Yoksa o dönüşebileceğimiz insanın haddi hesabı yok. Dediğim gibi bunun kadını, erkeği yok aslında. Herkesin içinde olan o karanlık taraf, o bizi çeken çeşitli kötücül düşünceleri fark ederek daimi olarak o düşüncelerimizi temizlememiz gerekiyor galiba. Çünkü bunun sonu yok. Bu bir güçlü hissetme sorunu olabilir. O güçlü hissetmenin de sınırı yok zaten. Büyük liderleri düşünün dünyadaki. Neler yapabiliyorlar daha güçlü hissedebilmek için. Veya çok zor durumda olan, aynı zamanda da gayet kötü olan insanları düşünün. O yüzden bu çeşitli seçimlerin ardı ardına doymak bilmez bir şekilde yapılmasıyla alakalı olabilir gibi geliyor bana. Bir noktadan sonra da çok zor zamanlar, durumlar yaşamış insanların ya bana bunu yaptılar, bundan sonra ben de böyleyim o zaman diye hani hodri meydan, ben de bundan sonra böyle yapacağım. Ben de bunları ben de yaşadım, siz de yaşayın. Ben çok çektim, siz de çekin. Yani şey var ya, biz gençliğimizde çok yaşadık. Siz bilmiyorsunuz hani bugünün gençlerini beğenmeme, bugünün gençlerinin sıkıntılarını küçümseme durumu gibi. Ben çok çektim, siz de çekin. Siz durumunuzu beğenmiyorsunuz gibi. Zaman içerisinde böyle insanlara dönüşmemize sebep olabiliyor yani. Bu ufak gördüğümüz, çok da ciddiye almadığımız düşünceler zaman içerisinde büyüyor dediğim gibi. O yüzden aslında zor olan bizlere yapılanlara rağmen, yaşadığımız şeylere rağmen, gördüklerimize, şahit olduklarımıza rağmen gerçekten içimizden gelene sahip çıkarak elimizden gelenin en iyisini severek, şevkle yapmaya devam etmek. Asıl zor olan bu. O yüzden ne yapmayı seçtiysek hakkını vererek yapmaya çalışmak ne güzel olmaz mı ya? Bilmiyorum. Böyle düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle. Lütfen siz de yazın. Ne düşünüyorsunuz? İşinizden ne geliyor? Yorumlaşalım karşılıklı. Çünkü siz oradaysanız, siz dinliyorsanız çok daha kıymetli bu anlattıklarım. Fikirlerinizi de o yüzden merak ediyorum açıkçası. Belki şu an toplumun çoğunda takdir edilen şey bu değildir. Olabilir. Ama amacımız zaten takdir edilmek değil ki. Kim ki o takdir edenler?
Birilerinin takdiri için ve kazancı için bazı ormanları yok edebiliyor muyuz mesela? Çıkarlar için bazı canlardan vazgeçebiliyor muyuz mesela? Direkt emir alarak bir robot gibi hareket edebiliyor muyuz mesela? Kolay değil belki çoğu zaman ama yani konuşulması çok da kolay konularda değil aslında ama biz dışarıdan bekledikçe bu takdir mevzusunu içimizdeki boşluk sınırsız bir şekilde büyümeye devam ediyor ve kim bilir belki de böylelikle koca bir kara deliğe dönüşme durumunda kalabiliyor insanlar. O yüzden o ancak içimizden gelen takdiri bulmak, onu nasıl elde edebileceğimizi bulmak, bu arayışta olmak çok daha kıymetli olabilir gibi geliyor. Bu da galiba elinden gelenin en iyisini dediğim gibi şevkle yapmaya çalışmak olabilir. En azından kendi payımıza düşeni, kendi çevrelerimizde yapabileceğimiz ufak da olsa şeyleri düşünmemiz, tartışmamız, paylaşmamız değerli olacaktır diye düşünüyorum. Yani en azından kendi vicdanımızı bir kontrol etmemiz, eksik gedik hangi yanlarımız var, tekrar tekrar kendimizi gözden geçirmemiz hepimiz için daha iyi olabilir. O ufak ufak gördüğümüz şeyleri küçümsemeden değiştirmeye çalışmak. Şakalarımızdan bile başlasak yeter yani biliyorsunuz. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, ne kadar kişi bunun farkına varırsa o kadar çok değişim yankılanarak büyür gibi geliyor bana. Bu yüzden odaklanmamız gereken şey, değiştirebileceğimiz tek şey kendimiz. Bunu hatırlamamızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında şimdi arayış, elinden gelenler falan gibi bahsederken o bahsettiğim şirkette çalışırken okuduğum bir kitap aklıma geldi. Bir şeyler okurdum. Ara ara da böyle bazı aralarda ajandama notlar alırdım. Orada şöyle bir şey yazdığımı hatırlıyorum. Hemen bulacağım. Şimdi yarım yamalak söylemeyeyim. Hemen bulup getiriyorum. Buldum ve geldim. Düşündüğümden çabuk buldum bu arada. Hemen okuyorum. Can konağını arıyorsan cansın. Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin. Şu nükteyi biliyorsan işi biliyorsun demektir. Neyi arıyorsan olsun sen. Mevlana. Yani iş arasında mola verip bir şeyler okuyup aldığım not bu, yani kafayı siz düşünün artık. İşte böyle. Bak şimdi gaza geldim. Bir tane daha okuyorum. Odanızı terk etmenize gerek yoktur. Masanızda oturun ve dinleyin. Dinlemenize bile gerek yoktur. Sadece bekleyin. Sessiz, durgun ve yalnız olmayı öğrenin. Dünya kendini size maskesi olmadan özgürce sunacaktır. Bu da Franz Kafka'dan. Böyle bir arayış işte ömür boyu devam edecek. Hatta başka neler var burada? Yani çizimler falan yapmışım. Karakter tasarımları falan. Yani ne yapmak istediğim aslında belli ama işte böyle üstüne basarak, altını çizerek kendime ve herkese, size de hatırlatmaya çalıştığım şey, hangi düşünceleri seçip hangilerini dikkate alarak kararlar verdiğimizi tekrar tekrar gözden geçirmemiz, işte bu hayat yolculuğunda gerçekten çok kıymetli, canlılık için, iyilik ve güzellik için diye düşünüyorum. Böyle içimden gelenleri sizinle paylaşmak istedim. Dilerseniz siz de paylaşın. Karşılıklı bir iletişim olur. Çok daha tatlı olur. Bunlar basit gibi görünen ama etkisi fazlasıyla büyük eylemler. Bir de mesela gökyüzünü izlemek var. Reklamsız. O koşturmalar arasında hep unuttuğumuz bir gökyüzü var. Onu izlemek ya da insanları. Yani evet, faturaları düşünmek zorundayız. Bu gerçeklikteyiz hepimiz. Ama diziler ya da Reels batağına düşmek yerine birkaç dakikalığına da insanları, hayatın akışını gözlemlemek sadece şahitlik etme bilincini deneyimleyebilmenin eşsiz bir his olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bilinçli şekilde seçtiğimiz böyle sakin anlarımız olmalı, kendimize ayırdığımız. Böylece o belli olayların travmasını ya da birikmiş acılarımızı nasıl dönüştürebileceğimizi bulabiliriz. Dönüştürdükçe üretir, ürettikçe kendimize daha çok yaklaşır, güçlenir ve güçlerimizi birleştirebiliriz. Olamaz mı? Bence olabilir. Bütün bunlar kulağa çok hayalci gelebilir ama aslında her gün hayal kuruyoruz. Hepimiz.
bütün toplum olarak, bütün insanlar aslında her gün hayal kuruyoruz. Ama bu genelde kötü hayaller oluyor. Geleceğe yönelik endişeler, kaygılarımız tabii ki de haklı olarak şu andaki şartlara ve durumlara bakarak haklı olarak kurduğumuz endişeler ve hayaller, kötü hayaller olabilir. Ama şu elimizde yine de her şeye rağmen şu elimizde daha iyi hayaller kurmak, yarının bugünden çok daha iyi olacağına dair hayaller kurmak ve bunun gerçekliğine inanarak ona göre adımlar atabilmek. Bu elimizde. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ki birbirimize de iyi gelelim. Hoş kalın. Biraz çenem düştü galiba. Olsun. Bu bölümde böyle olsun.